Hristiyanlar, Müslümanları kutsal topraklardan atabilmek adına 11. yüzyıl sonunda Haçlı Seferleri denilen askeri harekatlar başlatmışlardı. Katolik mezhebinin lideri Papa'nın güdümünde Avrupa'nın farklı diyarlarından toplanıp bir araya gelen askerler, lordlar, dükler ve krallar Anadolu, Suriye ve Filistin topraklarını hedeflerine almışlardır. Ne var ki istisnalar da mevcuttu. Bunlardan birisi Baltık Denizi'nin doğu ve güneydoğusudur. Haçlı seferleri başladıktan kısa süre sonra Saksonyalılar, Frankfurt'ta yapılan bir toplantıda Baltık kıyılarında yaşayan pagan Slav ve Germen kabilelerinin üzerine saldırılması teklifini yaptılar. Amaçları buradaki paganları zorla Hristiyanlığa sokmaktı. Papa'nın bu talebi sıcak karşılaması üzerine en dar anlamıyla Kuzey Haçlı seferleri başladı. Daha önce Hristiyanlarla paganlar halihazırda bölgede savaşsa da 1147'de Katolik Hristiyan Saksonlar, Danimarkalılar ve Lehlerin, Wendlerin üzerine yürümesi bu dini askeri harekatın ilk adımı oldu. Letonlar, Estonlar, Wendler, eski Prusyalılar, Livonyalılar, Oeseliler, Semigalyalılar, Kronyalılar, Latgalyalılar, Seloniyalılar ve benzer kabilelerin yaşadığı topraklar güneybatıdan Katolik Hristiyanlığın, doğudan Ortodoks Hristiyanlığın baskısı altında kaldı. Bu mücadeleler sırasında en etkin olan gruplardan birisi Teuton şövalyeleriydi. Teutonlar yahut tam adıyla Kudüs Azize Meryem Hastanesi ve Teuton Şövalyeleri tarikat üyeleri Katolik hacılara hac yolunda yardım etmek, hasta ve yaralı Katoliklerin bakımlarını sağlamak amacıyla 1190'da kurulmuştu. Germen kökenli bu tarikat, kutsal topraklardaki benzerleri gibi bir yerden sonra askeri bir kimlik kazandı. Tarikatın 1226'da Kulmerland'a taşınması bölge için önemli bir hadise oldu. Masovyan Slavlarının kralı 1. Konrad, onları 1230'da Prusya klanlarına karşı kutsal savaşa davet etti. Bu noktadan itibaren faal bir şekilde seferlere katılan şövalyeler kısa sürede güçlendiler. Bölgedeki kaleleri ele geçirip pagan toplulukların üzerine dehşet saçtılar. 1202'de kurulmuş, kendilerine savaşçı rahipler diyen Livonyalı kılıç kardeşleriyle de birleşip örgütlü bir siyasi yapıya evrildiler. Özellikle 1280'lerde yeni yerler alıp sınırlarını genişlettiler. Böylece yıllar önce Filistin topraklarında Akka'da hacıların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş olan bir topluluk, şimdi bambaşka bir coğrafyada, Baltık'ın doğusunda bir devlet oluvermişti. Yaşananlar bize garip gelse de Ortaçağ dünyasında bunlar olabilecek şeylerdi. Teuton Şövalyeleri Devleti daha ufak çaplı topluluklarla mücadele ettikten sonra o sıralarda pagan olan Litvanya Büyük Dukalığı'nın üzerine yürüdü. İki devlet arasındaki çatışmalar yıllarca sürdü. Tarikat orduları Litvanya topraklarına, özellikle de Prusya'daki şövalyeleri Livonya'daki şubelerinden ayırdığı için Samogitia'ya odaklandılar. Ona rağmen bölgeyi bir türlü ele geçiremediler. Litvanya Büyük Dukalığı, Doğu Avrupa'nın yükselişteki gücüydü. Bölgedeki kabilelerin birleşmesinden sonra hızlıca atağa kalkmıştı. Bununla beraber halk arasındaki Hristiyanlaşma da gittikçe artıyordu. Eskiden toplumun çoğu paganken, şimdi ülke dini bakımdan daha karışık bir durumdaydı. Dük Jagiello'nun 1386'da Hristiyanlığı kabul etmesi dönüm noktası oldu. Jagiello Hristiyanlığı kabul edip Polonya Kraliçesi Jadwiga ile evlendi. Bu evlilik resmiyette olmasa da Polonya Krallığı ile Litvanya Büyük Dukalığı'nın onun şahsiyeti altında birleşmesine yol açtı. Resmi olarak Litvanyalıların Hristiyanlığı kabul etmesi, Teuton şövalyelerinin bölgedeki faaliyetlerinin dini gerekçesini ortadan kaldırdı. Ancak şövalyeler Jagiello'nun din değiştirmesinin samimiyetine inanmayarak dini temelli olan savaşı devam ettirdiler. İki güç arasındaki çatışmanın sadece dine dayanmadığı burada açıkça görüldü. Çatışmanın siyasi, kültürel ve özellikle ekonomik olarak başka sebepleri de vardı elbet. Örneğin şövalyelerin Polonya ve Litvanya'daki en büyük nehirlerin Neman, Vistül ve Daugava'nın aşağı kısımlarını kontrol etmeleri erkler arasındaki gerilimin sebeplerinden birisiydi. Jagiello stratejik hamleler yaparak büyük işler başarsa da aile bireyleriyle çekişmesi bazı noktalarda taviz vermesine yol açıyordu. Kendisinin Polonya'da taç giymesinden sonra Litvanya Dukalık topraklarını kardeşi Skirga ile yönetmeye başladı.
Fakat kuzeni Vytautas, Teutonların desteğiyle 1392'de harekete geçti ve Litvanya'da ipleri eline aldı. Jagiello başta buna tepki gösterse de, kuzeniyle barışıp kendi vassalı olması koşuluyla onun Litvanya dükalık topraklarındaki egemenliğini tanıdı. Vytautas ise yardımı karşılığında 1398 Salinas Antlaşması'yla Samogitya topraklarını Teuton şövalyelerine vaat etti. Fakat Samogitya halkının şövalyelere direnip sürekli isyan etmesi ve Litvanya dükünün alttan alta isyanları desteklemesi, bölgenin tam olarak Alman şövalyelerinin eline geçmesini engelledi. Litvanya ve Teuton şövalyeleri arasında 1401 yılında savaş yeniden başladı. Hatta Skirga ile Teutonların desteğini alıp düklük makamı için 1402'de Vytautas'ın üzerine yürüdü. Girişiminde başarılı olamayıp geri çekildi. Vytautas onun peşinden gidebilecek ya da Alman şövalyelerin topraklarına girebilecek durumda değildi. Smolensk'te Moskova Knezliği'nin desteklediği bir isyan çıkmıştı. İki ayrı cephede savaşan Vytautas ve artık 2. Vladislav olarak anılan Jagiello, ülkenin doğusunda karışıklıkların baş göstermesi üzerine odaklarını değiştirdiler ve Teutonlarla 1404 yılında bir barış imzaladılar. Bu barış, Polonya tahtına Vistula Nehri'nin biraz doğusunda toprak kazandırsa da Litvanya Dukalığı'nın Samogitya'dan tamamen vazgeçmesine neden oldu. 1407 yılında Teutonların büyük üstadı Konrad von Jungingen öldü. Yerine onun kadar becerikli olmayan kardeşi Ulrich von Jungingen geçti. Ulrich, Marienburg'daki makamına yeni alışmıştı ki Samogityalılar isyan ediverdi. Almanlara hiçbir şekilde boyun eğmeye niyeti olmayan yerli halk, kendilerine diretilen Hristiyanlık karşısında direniş yoluna gitmişti. Samogityalılar çevredeki lord ve krallardan destek alarak isyan ateşini söndürmemeye çalıştılar. Doğudaki sorunları halleden Polonya kralı Jagiello ve onun adına Litvanya'yı yöneten Dük Vytautas bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptılar. Toplantı sonucu isyanı desteklemeye karar verdiler. Polonya, Ulrich'in Litvanya'nın bölgedeki hak iddiasını desteklediğini açıkladı ve bu hakkın görmezden gelinmesi durumunda Prusya'yı işgal etmekle tehdit etti. 1409 yılında Samogityalılar ikinci kez isyan edince iş daha da ciddileşti. Ulrich, iki cepheli bir savaş tehdidine rağmen önleyici bir saldırı için hazırlandı. Vakit kaybetmeden 6 Ağustos 1409'da Polonya'ya ve Litvanya'ya savaş ilan etti. Hızlı bir hamleyle Polonya'yı vurmayı tasarladı. Şövalyeler Dobrin'deki Dobrizin ve Wisla'yı alıp yaktılar. 14 günlük bir kuşatmadan sonra Bobrovnik'i ele geçirdiler. Bromberg'i fethettiler ve birkaç şehri yağmaladılar. Polonyalılar karşı saldırılar düzenledi ve Bigoç'u geri aldı. Samogityalılar ise Klaipėda'ya saldırdılar. Ancak her iki tarafta tam olarak savaşa hazır değildi. O yüzden işin sonunun nereye varacağı belirsizdi. Bu sıralarda Roma Cermen İmparatoru duruma müdahil olup tarafları barıştırdı ve 8 Ekim 1409'da bir ateşkes imzalandı. Ateşkesin süresi çok kısaydı. Taraflar bu zaman aralığını yeniden başlayacağı ortada olan çatışmalara hazırlanmak için fırsat bildiler. Ulrich diplomatik bir girişimle, daha doğrusu pahalı bir hediye ile Roma Germen İmparatoru Wenceslaus'u tarafına çekti. İmparatorluk topraklarındaki pek çok paralı asker grubunu satın aldı. Yıldırım Bayezid ile yaptığı Nibolu Muharebesi'nden yeni kayrılan Macar kralı Sigismund'a Boğdan meselesinde destek vereceğini açıklayıp askeri işlerde kullanması için 300.000 duka hediye yolladı. Sigismund asker yollamasa da şövalyelerden yana tavır koydu. Üstüne bir de Dük Vytautas'ı taç giydirme sözüyle kandırmaya çalıştı. Polonya-Litvanya birlikteliği Vytautas ve Jagiello'nun işbirliğine bağlıydı. Bu birliktelik zedelenirse savaşın kazanan tarafının Almanlar olacağı açıktı. Aralık 1409'a kadar Jagiello ve Vytautas ortak bir strateji üzerine anlaşmışlardı. Orduları tek bir büyük güçle birleşecek ve Teuton şövalyelerinin başkenti Marienburg'a birlikte yürüyeceklerdi. Savunma pozisyonu alan şövalyeler ortak bir saldırı beklemiyorlardı. Polonyalılar tarafından Vistula Nehri boyunca ve Litvanlar tarafından Neman Nehri boyunca ikili bir istilaya hazırlanıyorlardı. Bu algılanan tehdide karşı koymak için Ulrich, kuvvetlerini birliklerin herhangi bir yönden gelen bir istilaya oldukça hızlı bir şekilde yanıt verebilecekleri merkezi bir konum olan Chivetz'te yoğunlaştırdı.
Polonya ve Litvanya birlikleri 1410'un Haziran sonunda Servings'te toplandılar. Farklı etnik gruplardan oluşan parçalı orduları koordine etmek zor olsa da bunu başarmışlardı. Ordu 3 Temmuz'da kuzeye, Prusya'nın başkenti Marienburg'a doğru yürüyüşe başladı. Prusya sınırı 9 Temmuz'da geçildi. İçinde Tatar gruplarının da olduğu öncü birlikler, kasaba, köy ve kiliselere saldırıp büyük bir yıkıma giriştiler. Ulrich von Jungingen, düşman ordularının birleşip üzerine geldiklerini öğrendiği anda Schwetz'te 3000 adam bıraktı ve Kauernik yakınlarındaki Drevens Nehri üzerine bir savunma hattı düzenlemek için ilerledi. Düşmanına nehri geçmesine mahal vermeden bölgeye ulaştı. 11 Temmuz'da Jagiello, nehri böyle güçlü bir savunulabilir konumda geçmemeye karar verdi. Ordu bunun yerine nehir geçişini atlayarak doğuya, diğer büyük nehirlerin ordusunu Marienburg'tan ayırmadığı kaynaklarına doğru dönecekti. Teuton ordusu ise Drevens Nehri'nin kuzeyinde Leh Litvan ordusuna paralel olarak doğuya ilerledi. Öte yandan von Jungingen düşman öncülerinin yağma haberlerini duydukça öfkelendi ve düşmanını yerin kat be kat altına gömeceğine yemin etti. Uzun bir yürüyüşün ardından taraflar nihayet 15 Temmuz 1410'da Grunwald, Tannenberg ve Ludwigsdorf köyleri arasında karşılaştılar. Savaşa katılan asker sayısının modern tahminleri 16.500 ila 39.000 Leh Litvan ve 11.000 ila 27.000 Teuton askeri arasında değişmektedir. Leh Litvan ordusu milliyetlerin ve dinlerin bir karışımıydı. Katolik Leh Litvan birlikleri, pagan Samogityalılar, Doğu Ortodoks Rutenler ve Müslüman Tatarlar yan yanaydı. Teuton ordusunun çoğu Almanlardan müteşekkildi. Leh Litvan ordusunun sağında Vytautas önderliğinde Litvan birlikleri vardı. Ayrıca Boğdan'dan gelen birlikler ve Altınorda Hanedanı'ndan bir asille Tatar kuvvetleri de bu taraftaydı. Merkezde Çek paralı askerleri, solda ise Leh topraklarından gelen birlikler vardı. Çoğu süvarilerden oluşan ordunun arka kısmında Kral Jagiello ve vassalları saf tutmuşlardı. Üstad Ulrich en iyi süvarilerini Litvanyalıların karşısına dizdiği gibi bu birliklerin ardına okçu ve topçular yerleştirdi. Piyadeler de hemen onların arkasına sıralandılar. Sağ kanatta ise daha tecrübesiz süvariler vardı. Bunların arka hattında sadece piyadeler yer almaktaydı. Sağ arkadaki kampta ise ihtiyatlar beklemekteydi. Tarafların ikisi de saldırıyı karşıdan bekleyince hasımlar dakikalarca birbirlerine bakıp durdular. Ulrich düşmanı harekete geçirebilme adına top ateşine başladı. Top ateşi devam ederken yağmur bastırdı. Barutun ısınanmasıyla şövalyelerin ateşi kesildi. Kısa süren top ateşi yine de Litvanyalıları harekete geçirmeye yetti. 3 sıra halinde dizilmiş Litvanyalı süvarilerin ilk safı hızla öne atılıp düşmana ilerledi. Teuton tarafının ok atışlarıyla yavaşlasa da Grandük başlarında olacak şekilde savunma hattına varmayı başardı. Kıyasıya mücadele başlamıştı artık. Yağmur altında kan gövdeyi götürecekti. İlk hattın karşıya ulaşmasıyla 2. Litvanya hattı saldırı için hazırlandı. Daha hızlı ve kuvvetli bir şekilde savunmadaki şövalyelerin tepelerine indi. Karşı tarafta Alman piyadeleri dengeyi kurmak için ön hattı takviye ettiler. Hatta inisiyatifi ele alıp düşmanlarını geri doğru ittiler. Litvanyalıların 3. hattının muharebeye katılması durumu çok da değiştirmedi. Bir süre müttefiklerini izleyen Polonyalılar nihayet harekete geçip ileri atıldılar. Fakat eğitimli ve gözü kara şövalyelere karşı beklenilen agresifliği gösteremediler. Yavaş yavaş karargahlarına doğru itildiler. Polonyalıların başarısız saldırısını takiben Litvanyalılar daha fazla dayanamadılar. Bozgun emareleri gösterip sağa sola kaçıştılar. Almanlar bir süre daha onları takip edip muharebe alanından tamamen uzaklaştırdılar. Litvanyalıların saha dışına itilmesiyle Teuton sol kanadı Polonyalıları sağından sarmak için çark etti. Polonya ordusunun 2. ve 3. hatları bazı özverili savaş beylerinin sayesinde kendi sağ kanatlarını kapatmaya yönelik hamle yapıp bunda başarılı oldular. Bu hamle ancak ve ancak sonu geciktirici nitelikteydi. Öğlene doğru Almanlar artık iyi deniye tüm ipleri ellerine aldılar. Ulrich yanına ihtiyat birliklerini alarak işi noktalandırmak adına atını sürdü. Kendi sol kanadının arkasından geniş bir hat çizerek doğrudan kralın üstüne saldırmayı düşündü.
İhtiyatlar 4 nala ilerleyip Polonyalıları sağından iyice sıkıştırdıkları gibi bazı gruplarda kralın bizzat kendisine ulaşıp onun yakın korumalarıyla kılıç dokuşturdular. Bu saatten sonra beklenen tek şey Polonyalıların pes etmesiydi. Savaş neredeyse bitmiş, Teutonlar galip gelmişlerdi. Derken uzaktan duyulan savaş boruları herkesi hayrete düşürdü. Yenilip meydandan çekilen Litvanyalı süvariler tekrardan toparlanmış, vadiye dönüyorlardı. Kimi tarihçilere göre bu bir taktikti. Kimilerine göre ise onlar gerçekten bozguna uğramışlar ama Polonyalıların zaman kazanması sonucu tekrardan toparlanabilmişlerdi. Öyle ya da böyle yeniden toparlanan Litvanyalılar, muharebe alanına varıp Ulrich'in olduğu taraftan Almanları sardılar. İki ateş arasında kalan şövalyeler ne yapacaklarına karar vermeye çalışırken, o hengamede Ulrich öldü. Üstadlarının ölümünü duyan şövalyeler silahlarını bırakıp kaçmaya çalıştılar. Lehlere cepheden saldıran şövalyeler güç de olsa canlarını kurtardılarsa da, arkadan sarılanlar acılar içinde ölümün tadına baktılar. Tarikatın önde gelen tüm liderleri ve tecrübeli şövalyeleri hayatlarını kaybederken, zafer Litvanya-Polonya ordusunun oldu. Bu denli büyük bir bozgun beklemeyen Almanlar şoktaydı. Heinrich von Plauen durumun daha da kötüye gitmemesi için elini taşın altına koydu. Düşmanın başkente gideceğini düşündüğü için derhal Marienburg'a yöneldi. Grunwald'den kurtulanlar ve 3000 kişiyle daha savunmayı organize etti. Muharebeden sonra Leh ve Litvan kuvvetleri 3 gün boyunca muharebe alanında kalınca Alman şövalyeler kenti iyice takviye ettiler. Jagiello'nun kuvvetleri ancak 25 Temmuz'da varıp kenti kuşatabildiler. Bu arada Jagiello birliklerini çoğu zaman direniş göstermeden teslim olan diğer Teuton kalelerine de gönderdi. Bunlar arasında Danzig, Thorn ve Elbing gibi önemli şehirler vardı. Teutonların koca Prusya'da sadece 8 kalesi kalmıştı. Marienburg kuşatması beklenenden uzun sürünce bitap düşen Leh-Litvan güçleri Almanya ve Livonya'dan yardım geleceğinin dedikoduları da üzerine 19 Eylül'de kuşatmayı kaldırdılar. Kral Polonya'ya kendi topraklarına doğru hareket ederken Plauen onu takip edip kaybedilen kaleleri geri almayı başardı. Başarılarından dolayı Kasım 1410'da tarikatın 27. üstadı seçildi. Polonya kralı ikmal yaptıktan sonra yarım bıraktığı işi tamamlamak için hemen geri döndü ve Teutonları bu kez de 10 Ekim 1410'da Koronoma Muharebesi'nde mağlup etti. Bu yenilginin ardından iyice çaptan düşen şövalyeler barış masasına oturdular. 1 Şubat 1411'de Thorn Barışı imzalandı. Bu anlaşmaya göre Dobrin topraklarındaki bazı kaleleri Polonya'ya bırakmanın yanında Teutonlar Samogita bölgesindeki haklarından vazgeçtiler. Polonya kralı ve Litvanya dükü bu denli büyük bir zaferin ardından büyük kazanımlar elde etme fırsatını ellerinin tersiyle ittiler. Büyük oranda toprak kaybetmeseler de Teutonların ağır bir tazminata mahkum edilmeleri ve Grunwald'da çok fazla kayıp vermeleri onların güneşini gölgeledi. Grunwald Muharebesi'nin kaybedilmesinden sonra Teuton şövalyelerinin güçleri ve etkileri oldukça azaldı. Uzun bir gerileme sürecine girdiler. Bu muharebe aynı zamanda Doğu Avrupa ülkelerinin gelecekte ulaşacak sınırlarını da belirledi. Orta Çağ boyunca Polonya ve Litvanya'daki Alman ilerleyişi sona erdi. Grunwald Muharebesi sembolik olarak da yüzyıllar boyunca önem taşıdı. O kadar ki Almanlar 1. Dünya Savaşı sırasında 1414'te kazandıkları Tannenberg Muharebesi'ni Teutonların intikamı olarak gördüler. Naziler ise 2. Dünya Savaşı'nda doğuya ilerlemelerini Teuton şövalyelerinin misyonunun devamı olarak lanse ettiler. Benzer yapımlar için videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Unutmayın ki kanalın gelişip videoların yayın sıklığının artması sizlerin ellerinde.